Girişimcilik dünyasından merhaba. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Haftanın ilk iş ve işlem gününde Bloomberg HT ekranlarında birlikteyiz. Şimdi bugün iki konuyu ele alacağız. Öncelikle siber güvenlik konusu diyeceğiz. Hemen sonrasında da sağlık sektörüyle alakalı olarak girişimcilik penceresinden bakmaya çalışacağız. İlk konuğumuz Brand Defense CEO'su Hakan Uzun. Hakan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi siz siber güvenlik alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Teknolojinin, işte yapay zekanın hayatımızdaki yeri arttıkça siber güvenliğe olan ihtiyaç da artıyor. Dolayısıyla Doğru. acaba nasıl değerlendirirsiniz? Yani son yıllarda biraz daha böyle yapmış olduğunuz çalışmalara ilgi arttı mı? Nasıl görüyorsunuz? Evet, şimdi dediğiniz gibi son 4-5 yıldır özellikle dijital dönüşüm dünyada hız kazandı. Birçok kurum, hatta bireysel seviyede dijital dünya hayatımıza çok daha fazla girmeye başladı. Bu tabii birçok katma değer getiriyor şirketlere özellikle. Fakat getirdiği katma değer kadar saldırıları da sizi daha açık, maruz hale getiriyor. Bu yüzden dijital dünya yatırım yaparken, dijital dönüşümü gerçekleştirirken şirketlerin aynı zamanda bunu fark edip siber güvenlik çözümlerine de daha fazla fokus olup yatırım yapmaları gereken bir dünyaya şu an karşı karşıya kaldık. O yüzden özellikle de yapay zeka, makine öğrenmesinde hayatımıza girmesiyle saldırganlar çok daha farklı senaryolarla, farklı yöntemlerle kurumlara saldırıyorlar. Bunun karşılığında da bizim gibi siber güvenlik şirketleri de makine öğrenmesi, yapay zekayı kendi çözümlerinin içine gömüyorlar ve bu saldırılara karşı önlemler almaya çalışıyorlar. O yüzden dünya gerçekten hızlı bir dönüşüm içinde, fakat siber riskler de çok ciddi anlamda artmış şekilde. O yüzden artık şirketlerin yeni yaklaşımlarla siber güvenlik konusunu ele almaları ve bu konuya çok daha eskisinden daha fazla önem göstermeleri gereken bir dünyaya girdik. Yani çünkü hani gerçekten kaçınılmaz hale geldi bu konuda yapılan yatırımlar ya da alınması gereken önlemler. Doğru. Peki burada mesela siber güvenlik firmaları da tehdit altında olabiliyor mu zaman zaman? Yani sizler kendilerinizi nasıl koruyorsunuz? Tabii biz siber güvenlik firma olarak zaten ilk önceliğimiz kendimizi korumak. Kendimizi koramadıktan sonra bizim müşterileri koruma şansımız yok. Evet. O yüzden bizim önceliğimiz öncelikle kendimizi korumak. Fakat çok enteresan bir takım istatistikler, case'ler var dünyada. Son zamanlarda, son 3-4 yıla bakmış olduğumuzda birçok kurum siber güvenlik firmaları üzerinden hackleniyor, saldırıya maruz kalıyor. Bunun birçok örneği var, şu an isim vermek uygun olmaz. O yüzden siber güvenlik firmalarının öncelikleri kendilerini koruması, o ekosistemi koruması öncelik taşıyor. Daha sonra zaten kendinizi koruyamazsınız, müşterinizi de koruma ihtimali yok. O yüzden biz de Brand Defense olarak öncelikle %100 kendimizi koruyup daha sonra müşterimize hizmet vermek zorundayız. Peki başka hani biraz daha böyle farklı bakış açıları getirmek gerekiyor dediniz. Çünkü hani teknoloji gün be gün değişiyor. Dolayısıyla hani sizlerin de teknolojilerinizle ayak uydurmanız gerekiyor. Burada mesela önceki yıllara göre nasıl farklılıklar var? Biraz böyle yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Yoksa hani yapay zekaya karşı, hani onun getirebileceği sıkıntılara karşı mı korumaya odaklanıyorsunuz? Şimdi aslında şöyle, dünyadaki siber güvenlik pazarına baktığımızda dünyada 3000'den fazla siber güvenlik üreticisi var. Evet. Çok uzun yıllardır siber güvenlik sektörü hayatımızda. Fakat çok enteresan bir istatistik var. Dünyada o kadar fazla siber güvenlik sektörüne firma olmasına rağmen şirketlerin hacklenmesi ya da hacklendikten sonra bunu fark edememesi süresi günden güne uzuyor ve aşağı inmiyor. İstatistikler şunu gösteriyor. Dünyadaki averajı söylüyorum, ortalamayı. Bir şirket hacklendikten, içeri bir zararlı yazılım girdikten ve bir saldırıya maruz kaldıktan tam 200 gün ve üzeri sürede bunu fark ediyorlar. Bu çok tehlikeli bir süreç, çünkü son zamanlardaki siber güvenlik atakları çok senaryolu. İçeri bir yazılım giriyor, içeride aylarca bekliyor, uygun zamanlarda aksiyon almaya başlıyor. O yüzden şirketler için en önemli konu siber güvenlik dünyasında saldırıya maruz kaldıklarını en kısa sürede fark etmek ki ona cevap verebilmek, önlemlerini alabilmek. Maalesef şu ana kadar olan süreçte siber güvenlik yaklaşımları uygulanan buna imkan vermedi. Yani o süre aşağı inmedi. İşte o yüzden son 2-3 yıldır yeni bir yaklaşım var siber güvenlikte. İstihbarata dayalı siber güvenlik. Biz de bunu kurucularımız önden gördüğü için 3-4 yıl önce istihbarata dayalı siber güvenlik yaklaşımıyla çözümlerini üretmeye başladılar. Tam olarak nedir? Yani önceden bilgi alabilmek konusunda. Doğru. Aslında birçok güvenlik yazılımı şirketin iç risklerini kontrol eder. Ama
durum şunu gösterdi. Eğer siz dış dünya, dark web, deep web, yeraltı dünyasını eğer monitör etmezseniz, oradaki risklerin farkını önden varmaz iseniz eski konvansiyon yöntemle bir yere varamıyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğumuz çözümlerle aslında şirketlerin başlarına gelebilecek riskleri biz önden öngörüyoruz. Bütün bu bahsetmiş olduğum kanalları, dış dünyadaki zararlı kanalları 10 binden üzerinde monitör ediyoruz. Eğer herhangi bir risk oluşma ihtimali var ise biz müşterimize bu riski önden iletiyoruz. Böylece şirketler saldırıya maruz kalmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alabiliyorlar. Evet. Bazen şöyle bir durum oluşabiliyor. Bir hacker grubu belli ortaklıklarla belli bir sektör ya da belli bir şirketi hedefliyor. Onunla ilgili yazışmalar yapıyor ve bunlarla ilgili bir takım planlarını paylaşıyorlar. Biz bunları fark ettiğimizde o sektörü ya da o şirketteki müşterimizi bunlarla ilgili uyarıyoruz ve gerekli önlemleri almaları için önden uyarıyoruz. Aslında risk oluşmadan riskin önüne geçecek çözümlerle müşterimizi koruyoruz. Evet. Şimdi bir noktada hani Türkiye'deki bu konuya olan gereksinim ne düzeyde, çalışmalar nasıl ve siz burada nasıl devreye giriyorsunuz? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi aslında Türkiye'deki siber güvenlik yaklaşımına baktığımızda kurumların dünyadan geri kalır bir yanı yok. Evet. Türkiye'deki şirketlerin siber güvenlik yaklaşımı, anlayışı dünyayla çok paralel. Hatta birçok ülkeden çok daha ileride. Fakat tabii Türkiye'nin bir takım dinamikleri var. Siz bir takım günün sonunda bütçeler sınırsız değil, sınırlı. Her şirket bir takım planlar doğrultusunda bu yatırımları yapıyorlar. O yüzden Türkiye'deki bütçe kısıtlarından dolayı bir takım yatırımlar daha geç yapılabiliyor dünya ölçeğinde baktığınızda. İşte tam bu noktada aslında en üst şekilde sizin güvenliğinizi sağlayacak, verim sağlayacak çözümleri öncelik planına almanız kritik bir önem teşkil ediyor. Biz de Brand Defense olarak tam bu noktada devreye giriyoruz. Biz diyoruz ki müşterimize, sizin bir planınız var 3 yıla yayılmış. Eğer bizi önceliklendirip alırsanız daha sonra almanız gereken çözümlere daha az ihtiyaç olarak bir takım riskleri önden keşfedebilirsiniz ve güvenlik sıkılaştırmaları yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye'ye bakmış olduğunuzda birçok startup var siber güvenlik sektöründe. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. %100 Türk şirketiyiz Brand Defense olarak. O yüzden hani yakında umarım birkaç yıl içinde adından söz ettiren bir global şirket olma planlarıyla yürüyoruz. Ve yakında başaracağımızı görüyoruz. Evet, yani 2.75 milyon dolarlık bir yatırım aldınız. Evet. Başka var mı yeni bir yatırım alma ihtimaliniz vesaire, görüşmeler nasıl? Şimdi aslında biz ilk yatırımımızı 2022'nin başında 600 dolarlık bir tohum yatırımla başladık. Burada işte bizim Tekvan ve Finberg iki yatırımcımız bize ilk yatırımını yaptı. Biz 2023 yılında tekrar bir yapılanmaya girdik, büyüme stratejimiz gereği. Yaklaşık Mayıs ayından beri ülkenin önde gelen yatırım firmalarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Son çeyrekte işte Sabancı Venture liderliğinde bir yatırım turunu kapattık. Bu turun içindeki yatırımcılarımıza baktığımızda işte Sabancı Venture, onun ortaklığındaki Ak Portföy var. Yine Zorlu Holding bünyesinde Venture Capitals'ın ortaklığıyla yürütülen Gelecek Etki Fonu ortaklarımızdan bir tanesi. Yine ilk yatırımcılarımızdan olan Finberg ve Tekvan tekrar bize yatırım yaptılar. Bir de TTG ve Teknoloji Yatırım ortaklığı bize yatırım yaptı. 2.75 ve toplamda 3.4 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Bu aslında Seri A öncesi bir yatırımdı. Bizim büyüme stratejimiz gereği 2025 yılı başında Seri A yatırımına çıkmayı planlıyoruz. Onunla ilgili zaten görüşmeler, bir takım planlar başladı. O süreci yönetiyoruz. Bu süreçler çok kısa değil, biraz uzun sürüyor. Evet. O yüzden belli bir aşamadan önce başlamanız gerekiyor. Evet. Çok çok teşekkürler. Paylaşmış olduğunuz bilgiler için Brand Defense CEO'su Hakan Uzun bizimle beraberdi ilk konuğumuz olarak.